Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeşil zeytin nasıl yapılır? Kırma zeytin hazırlıyorum. Nasıl tatlandırılır? Birlikte yapalım. Çürük zeytinleri seçin, ayırın. Diğer zeytinleri böyle bir kupa bardağı veya su bardağı veya bir tahta ile çatlatın. Tamamen kırmanıza gerek yok. Bu şekilde çatlatarak yapabilirsiniz. Bıçakla 2-3 çizik atarak da yapabilirsiniz. Kırmak daha kolay. Tavsiye ederim. Çizmek biraz yoruyor. Kırmış olduğumuz zeytinleri bir bidona yarısına kadar su koyun. Kırmış olduğunuz zeytinleri bu suyun içine atın. Zeytinler kararmasın. Bu işi birkaç kişi birlikte yaparsanız daha kolay olur. Bana da eşim yardım etti kırmamda. Özellikle Kasım Aralık ayında yaparsanız daha güzel olur. Zeytin yağmuru görürse daha lezzetli olurmuş. Bu zeytinler de yağmur görmüş zeytinler. Bunlar bana Antep'ten geldi. Zeytinlerin hepsini bu şekilde kırdım. Kırmış olup attığım suyunu döktüm, değiştirdim. Bu ikinci suyunu koydum. Büyük salamuralık 5 litrelik şişeye 2 yemek dolusu kaşığı salamuralık tuz attım. Kapağını kapattım. Bunu daha sonra tatlandıracağım. Kalan zeytinlerimi böyle küçük şişelere koydum. İçine 1 yemek kaşığı salamuralık tuz attım. Bunları 2 günde bir değiştireceğim. Bir kez tuz attım. Daha sonra tuz atmadan 2 günde bir tuzunu değiştirdim. Bunu daha sonra kışın yiyeceğimiz zaman tatlandıracağım. Üzerine bu zeytinin çıkmaması için aparatı koymayı unutmuşum. Onu da koyalım. Su üstte kalırsa zeytinleriniz küflenmez, panlanmaz. Bu küçük şişelerdeki zeytinleri tatlandıracağım. 2 günde bir suyunu değiştireceğim. Zeytinleri 2 günde bir bu şekilde çeşmenin altında suyunu değiştirdim. Bakın acı suyu, sarı suyu çıkıyor böyle. 15 gün bu acı suyu çıkıyor. Tekrar çeşmeden su doldurun. Şöyle bir yıkayın. Tekrar çeşmeden su doldurun. Zeytinleri dökmeden sadece suyunu dökerek de hazırlayabilirsiniz. Ben size göstermek için hazırladım. Şişenin ağzına elinizi koyun. Suyunu dökün. Tekrar su doldurun. Bu şekilde hazırlayın. Zeytinlerin yaprağını da koymuştum. Söylemeyi unutmuşum. O da lezzet veriyormuş. ...15-20 gün beklettim. Kapağını sıkıca kapatın. Her 2 günde bir, vaktiniz yoksa 3 günde bir suyunu dökün, acısı gitsin. 20 gün sonra zeytini tatlandıracağım. Kapağını açalım. Eğer tatlandırmadan suyunu acısını çıkartmadan beklettiyseniz sağdaki büyük zeytinim gibi kapağını yavaş açarak açın. Hava almıştır. Havadan dolayı şişmiştir. Patlama olmasın. Daha sonra zeytini süzün. Yine bunu zeytinleri dökmeden de hazırlayabilirsiniz. Size suyunu göstermek için hazırlıyorum.
Pet şişe bu kadar su alıyor. Aynı bu tabaktaki su kadar su hazırlayacağım içine. Tuzunu buna göre ayarlayacağım. Bu suyu dökelim. Tekrar zeytini bir kez daha yıkayalım. İyice suyunu süzdürelim. Diğer zeytinleri de ekledim. Tekrar yıkadım. Suyunu süzdüm. Bunu tekrar süzüyorum. Bakın bu şekilde tanesini hiç dökmeden süzebilirsiniz. Yine aynı kapta hazırlıyorum. Yarım çay bardağı salamuralık tuzu sıcak suda erittim ben. Bir saat önceden eritin, beklesin, suyunuz da soğusun. Mutlaka hazır su veya kaynatılmış, soğutulmuş su kullanın bundan sonra. Salamura yapıyoruz, hazırlıyoruz. İyi su kullanın. Zeytinleriniz çürümesin. Bu suyun içine direkt zeytinin üzerine ekleyebilirsiniz. Ben size göstermek için yine tabakta hazırlıyorum. 2 limonun suyunu sıkın. Bir miktarda hakiki zeytinyağı ekleyin. Biraz daha ekleyelim. Zeytinyağı da güzel lezzet veriyor. İyice karıştırın. Ayrıca üzerine 3-4 dilim limon dilimi ve 2 tane de defne yaprağı ekleyeceğim. Bu şekilde zeytinin üzerine limon dilimlerini atalım. 2 adet de defne yaprağı atın. Ben ayrıyeten bir kapta hazırladığım için suyu huni ile dolduracağım. Ayrıca uzun süre koruması için 3-4 diş limon tuzu da atabilirsiniz. Ben bu sefer limon tuzu kullanmadım. Plastik şişelerde yapmak daha avantajlı. Sürekli elinizin altında kaldırıp indiriyorsunuz, kaldırıp döküyorsunuz, suyunu boşaltıyorsunuz. Cam kavanozlarda da hazırlayabilirsiniz. Suyunu bir tık fazla koymuşum. Bir bardağını ayırdım. Çorbalarda kullanırım onu. Kalanını zeytinin üzerine özellikle dibini döktüm ki dibinde kalan tuz varsa iyice hepsi karışsın diye. Kapağını sıkıca kapatın. 15 gün sonra kahvaltılarınızda çıkartın. Üzerine zeytinyağı dökerek afiyetle yiyin. Bu büyük şişemi, 5 litrelik şişemi yiyeceğimiz zaman hazırlayacağım. Bunun ilk suyunu dökmüştüm. Bu ikinci suyunu hiç dökmedim. Bekletiyorum. Yiyeceğimiz zaman tatlandıracağım. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Kolay gelsin.